değişimi her alanda tetikliyor. Yani sadece dijital dönüşüm ya da teknoloji anlamında değil, kurumları yeniden tasarlıyor. Tabii bu dünyanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi verinin önemi. Kurumun kendisinin gelecekteki stratejisinin ana bileşenlerinden bir tanesi yapay zekayı kendi iş uygulamalarına en doğru şekilde adapte etmek. Dijital dönüşüm konuştuğumuz bu günlerde gerçekten hayatımızda, işimizde katma değeri nedir? Bunu konuşacağımız bir yayın yapacağız. SAP Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal konuğum. Bülent hoş geldin. Hoş bulduk Sercan. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Kısaca kendinden bahseder misin? Çok teşekkür ederim. Ben aslında mühendis kökenli ama uzun yıllardır Türkiye'de büyük global şirketlerde satış rollerinde bulundum. Yaklaşık 17-18 senedir satış liderliği, satış direktörlüğü yapıyorum. Şu anda SAP'de bulut ve iş çözümlerinin başındayım. Burada yaklaşık bir 14 sene oldu. Daha öncesinde işte Oracle, NCR gibi farklı şirketlerde de görev yaptım. Dolayısıyla aslında birazcık da şansım herhalde. Hem bu teknolojinin çok hızlı geliştiği, değiştiği, dönüştüğü dönemde global bir şirkette olmanın şansını, yani aslında dünyadaki bu değişimi, dönüşümü takip ederken buradaki pratikleri de ülkemizdeki işte farklı şirketlere, farklı endüstrilere uyarlama şansını ya da bunlara şahitlik yapma, tanıklık yapma fırsatını yaşadığım bir dönem oldu. Yani kökeni teknik ama aslında müşteriye çok yakın olan, çok fazla dijital dönüşüm ya da işte bu tarzdaki teknolojik dönüşümlerin aslında o yolculuğun içerisinde emek vermiş bir kişiyim olarak söyleyebilirim. Kendimi tarif edebilirim. İyi ki geldin çünkü biz de gerçekten dijital dönüşümü burada konuşmaktan çok hoşlanıyoruz, seviyoruz, nereye gidiyoruz ve sen de buna tanıklık etmiş bir kişisin. Hem teknik taraf hem satıştan dolayı hem de pozisyondan dolayı aslında şirketlerin çekirdek işlerinde, dijital dönüşümde nasıl başarılar sağlıyorlar, nerelerde hatalar yapıyorlar, nerelerde başarılı oluyorlar. Biz biraz senden bunu dinlemek istiyoruz ama ilk sorum şu. Gerçekten dijital dönüşüm projesi deyince biz ne anlamalıyız? Yoksa hani biraz böyle dijital makyaj oluyor, biraz işte teknolojinin bir kısmını kullanılıyor ama gerçek bir dönüşüm projesi ne demek sence? Ya tabii dijital dönüşüm tabii çok konuştuğumuz, çok tartıştığımız konu. Farklı da boyutları da var ama ya belki bugün konuştuğumuz, hatta şunu söylemekte yapmıyorum. Hiç geri durmuyorum. Belki 6 ay sonra, bir sene sonra yeni bir tarifi de olabilir. Çünkü çok hızlı değiştiğimiz, özellikle yapay zeka ile birlikte çok yeniden her şeyi tasarlandığı bir dönemdeyiz ama dijital dönüşümü şöyle tarif etmek istemiyorum. Tabii tarifi zaten çok fazla var ama bir dönüşümün dijital dönüşüm olabilmesi için bazı kriterlerin bir kurumda, tabii kurum için bahsediyoruz. Bu dijital dönüşüm bir ülke içinde olabilir, bir devlet yapısı içinde olabilir, farklı yapılar için olabilir ama genelde bugünkü konumuz biraz daha kurumlar, özel sektörler, belki kamu kurumları olabilir. Ama bir kurumdaki bir dönüşümün dijital dönüşüm olması için aslında sonunda bir değerin oluşması, bir katma değerin ortaya çıkması, bir faydanın ortaya çıkması gerektiğini görüyoruz. Yani bu gerçekleşmediği durumda tam bir dönüşüm, dijital dönüşüm, tabii ki dijital bir şeyler satın aldığınızda, uyarlamaya çalıştığınızda ya da bir proje yaptığınızda buna dijital dönüşüm diyebilirsiniz. Yani projenin ismini de bunu tarif edebilirsiniz ama bu aslında bir değer yaratıyorsa, nasıl değer yaratıyorsa, bir süreci değiştirebiliyorsa, bazı şeyleri iyileştirebiliyorsa, bunları yaparken insanları baştan tasarlıyorsa, iş yapış şekillerini, organizasyon yapısını baştan tasarlıyorsa, masaya oturduğumuzda, karar almaya kalktığımızda, karar alma mekanizmalarına destek sağlıyorsa, yani bir öncekinde yaptığımızdan farklı bir şey yapıyorsak aslında o zaman bir tam dijital dönüşümden bahsedebiliriz. Bir tarif değil ama belki bir reçetesi olarak onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman dijital dönüşümü aslında süreçleri belki değişen, kuruma fayda sağlayan, insanları değiştiren, ileriye götüren ve karar alma merkezinde de aslında fayda sağlayan bir araç, belki bir yol haritası, belki bir hedef olarak söylemek en doğrusu diye düşünüyorum ben burada. Başında da gerçekten özellikle katma değerinden bahsetmek istedim. Çünkü seninle sohbetimizde de gerçekten değer yaratmıyorsa dijital dönüşümün de anlamı yok diye bahsettin. Herkesin faydalanması, yani iş çözümleri ya da iş çıktısı da fayda sağlayacak ama insan, yönetim, strateji her anlamda bir katma değerden bahsettin. Bu çok önemli bence altını çizdiğin için. Bir de biz çok fazla yapay zeka konuşmaya başladık. Evet. Özellikle burada çok lider ağırladım ve hani en çarpıcı teknoloji nedir? Herkes yapay zeka diyor. Sen bu dönüşümde yapay zekanın rolünü nasıl görüyorsun? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi tabii ben sahnelerde de ya da böyle kurumlara da anlatırken hep 6 ay öncesinde anlattığım konuyu artık anlatamadığımız bir döneme doğru geldik. Yapay zeka aslında bu kadar güçlü bir değişimi her alanda tetikliyor. Yani sadece dijital dönüşüm ya da teknoloji anlamında değil, kurumları yeniden tasarlıyor. Üreticileri, yani ben şu anda SAP'de çalışıyorum. Dünyanın en büyük iş uygulamaları yazılım şirketi.
kurumun kendisinin gelecekteki stratejisinin ana bileşenlerinden bir tanesi yapay zekayı kendi iş uygulamalarına en doğru şekilde adapte etmek. Bugün herhangi bir kuruma ya da bir devlete ya da bir de kamuya gittiğiniz zaman gene bu aslında baktığınızda yapay zekayı ne kadar iyi uyarladığınızda ya da fark yaratabildiğinizde avantaj sağlayacak. Şimdi nasıl değiştiriyor, nasıl dönüştürüyor derseniz aslında elinizde çok iyi dönüşümler, çok iyi yazılımlar, çok iyi teknolojiler olabilir ama şöyle şeyler hayal etmek yanlış olmaz. Artık hani birazcık daha şöyle işten biraz örnek vereyim aslında size. Mesela bir insan kaynakları agent dünyasına doğru gidiyoruz. Bir insan kaynakları agent'ın tedarik zinciriyle konuştuğu ve artık planladığı, yani süreci kendisinin planladığı, orada hem insan kaynakları planladığı hem tedarik zincirini planladığı ya da bir satın almanın gene bir insan kaynakları tedarikle birlikte konuştuğu, aslında insan faktörünün birazcık daha azaldığı, iş uygulamalarının kendi içinde ajanların, agentların birbiriyle konuştuğu bir dünyaya doğru çok hızlı evriliyoruz. Tabii bu dünyanın en önemli bileşenlerinin bir tanesi verinin önemi. Gittikçe daha çok önemli oluyor. SAP'nin kendi stratejisinde de buna çok önem verdiği için, yani verinin de 360 derece hem kendi uygulaması içerisinde, uygulama dışında structure, non-structure dediğimiz, yani yapısal ya da yapısal olmayan verilerin aslında 360 derece yapay zekayı beslediği ya da yapay zekadan çıkan sonucun da iş uygulamalarını beslediği bir dünyaya doğru çok hızlı gidiyoruz. Dolayısıyla verinin çok önemli olduğu, iş uygulamalarının bununla çok güzel adapte olduğu, aynı zamanda bu yapay zekanın da bu bahsettiğimiz işte agent yapılarının ya da bu dil modellerinin çok hızlı bir şekilde adapte edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Tabii buradaki en büyük sıkıntı, belki sen sorarsın ama bunlar, bazı uygulamalar, geliştirmeler size takip ediyorsunuz. Her gün yeni bir modelden bahsediyoruz. Her gün yeni bir geliştirmeden bahsediyoruz. Bunlara kurumlar, teknoloji, firmalar yetişmekte bazen zorluklar çekiyor. Aynı zamanda bir karmaşaya da ya da bir aslında bizim geçmişte iş dünyasında ya da dijital dönüşümde hep konuştuğumuz o böyle spagetti mimarilere doğru giden aslında bazı tehditler ve tehlikeler de söz konusu. Buna hızlı adapte olmaya çalışırken aynı zamanda başka zorluklarla karşılaşmaya başlıyoruz. Evet, aslında o zorluklara gireceğim. Özellikle dijital dönüşüm projelerinin hepsi de başarılı olmuyor. Sen SAP olarak bir teknoloji sağlayıcısın. Evet, müşterilerine bunu sağlıyorsun ama her müşterinin aynı seviyede faydalanmıyor. Çünkü orada bazı eksiklikler var. Az önce sen de söyledin, hani dinlerken hani çok basit anlatıyorsun gibi, ki çok fazla şey birden söyledin ama ne kadar zor yapılar, ne kadar çok veri, ne kadar çok kullanılan uygulamalar ve aynı zamanda çok komplike bir iş var orada. Çünkü her teknoloji, sen farklı sektörlerle çalışıyorsun. Her sektörde kendine göre biricik ve dertleri bambaşka, değil mi? Bu komplike ortamda nasıl sadeleşiyor, nasıl standartlaşıyor ya da nasıl o başarıya ulaşması için ne gerekiyor sizin için? Neleri öngörüyorsun sen Şimdi ben şirketlerde? şeyden bir anekdot anlatayım. Bir çok yakın müşterimizin, aslında bütün IT organizasyon yöneten lideri bir gün bana şunu söyledi. Ya dedi, bana dedi, bu arada endüstri de değil, yani o kurumun içerisindeki işte finansı, satışı, pazarlaması ya da üretim tarafındaki başka bir organizasyonu, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda hepsi farklı yapay zeka modellerinde farklı şeyler yapmaya başlamışlar. Bana bir an önce Bülent, standart SAP'in içerisinde ne varsa onu getir. Ben çünkü bunu artık kontrol edemez duruma geldim. Bunun için ne kaynağım var, ne bunun için bütçem var, ne bunları yapacak zamanım var. Yani bunlara bana artık hazır olarak getir. Yani şimdi birazcık yapay zekadaki aslında bu hızlı koşma modu bir anda da aslında bir zorluk olarak hem kurumlara hem de üreticilere, az önce söylediğim gibi, ciddi bir zorluk getiriyor. Dolayısıyla başarısı aynı zamanda aslında bunun basitleşmesiyle ancak mümkün olabiliyor. Biz dijital dönüşümde de hep başarılı projelerde şunu görüyoruz. Bir kurumun lideri bizden şunu istiyorsa, bana standartları getirin. Bana sizde olan standardı, basit olanı getirin. Ben artık bunları özelleştirmek istemiyorum. Ben bunları farklı şekilde yönetmek istemiyorum dediği zaman o projenin daha başarılı olduğunu gördüğümüz bir dünyaya doğru Tam gidiyoruz. tersine sadeleştirmek istiyorum diyenler Sadeleştirme aslında. talebinin olduğu, liderlerden sadeleştirme talebinin geldiği projelerin çok daha başarılı olduğunu, standart diyelim, sadeleştirme demeyelim de standartlarda kalma ihtiyacının daha fazla olduğu ya da bunu takip edilen, kontrol edilen mekanizmalardaki dijital dönüşümlerin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Yani bugün yani ben bireysel olarak da inanılmaz şekilde bir bütçe ayırmış durumdayım. Kendim kişisel yapay zeka ile ilgili, yani kendi kurumun sağlamış olduğu yapay zeka imkanları var. Ben bireysel olarak yapmış olduğum yatırımlar var. Şu anda hangi yapay zeka modelini kullanıp günlük hayatımı hızlandırabilirim, kolaylaştırabilirim ya da işimi hızlandırırım, bu işlerime cevap veririm diye kullanıyorum. Kendi içimde bile bir karmaşa giriyorum. Kurumlarda da bunların standartlaşması, sadeleşmesi o anlamda önemli. Yani biz kendi adımıza da biraz hani SAP açısından da söylemek gerekirse, orada iş uygulamaları içerisinde hazır iş fonksiyonlarıyla entegre, müşterilerimizin daha ihtiyaç duyabileceği yapay zeka modellerini daha ilk günden
sunma gibi bir strateji gidiyoruz. Ya da dışarıda bir ihtiyaçları varsa onları geliştirebilecek dünyanın en iyi iş modellerini gene SAP'nin kendi teknolojileri içerisinden standart kullanmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla biraz reklamlar kısmında orayı söyleyeyim. Dolayısıyla aslında o sadeleşme ve standartlaşma bu yapay zeka, hızlı gelişen yapay zeka dünyası ya da standart bir dijital dönüşüm başarı ulaşmasında bence önemli kriterlerden bir tanesi. Şimdi der misin? Genel müdür yardımcısı diyebilirsin. Evet. Şöyle mi yapayım, şöyle mi dedim ben? Nereye dedim? Bu kamera mı dedim? Ama önce buradan başlayacağımız için sen böyle yine sanki ben gibi yaptın. tabii. Ben de IT sektöründe son 20 yıldır IT sektöründeyim ve biz hep şu son 15 yıldır Shadow IT diye bir şeyden bahsederdik. Yani departmanların az önce dedim ya finans, pazarlama, işte farklı insan kaynak departmanlarının IT'den bağımsız bir şekilde belli IT tool'larını kullanması aslında. Şimdi biraz Shadow yapay zeka gibi bir şey olmuş anladığım kadarıyla değil mi? Aynen Bir oraya kurumun doğru içerisinde herkes başka yapay zeka çünkü o yapay zekanın da çok çeşitleri var. Yani her ihtiyaca göre değişiyor. Şimdi sen bile kişisel olarak kullanıyorum diyorsun değil mi? Belki spor çalışmaların için başka bir şey kullanıyorsun. Kesinlikle. Kendi özel hayatın, çocuklarınla ilgili bazı çalışmalar için başka bir şey kullanıyorsun. İş hayatın için başka. Peki bu güvenlik açısından neler yaratıyor? Yani o kısımda siz neler yapıyorsunuz? Yani şöyle tabii burada bir ama şeyi söyleyeceğim. Şimdi sormadın ama mesela çok benim de hem bir yapay zeka hype mı falan gibi konularda var ya. O soruyu sormadın. Onu zaten kabul ettik. Yani şimdi oraya gelirken şeyi söyleyeceğim. Aslında güvenlik tabii önemli ama öyle bir nokta geldi ki Bülent Karal'ın bireysel abonelikler içerisinde en çok para şu anda yapay zekaya gidiyor. Görüştüğüm kurumların yani kendi birlikte iş yaptığımız işte SAP teknolojiyi kullanan kurumların birçoğuna bakıyorum. Şu anda en çok ayırdıkları bütçeler yapay zekaya gitmeye başlamış durumda. Şimdi inanılmaz şekilde bir tüketim var, bir beklenti var ve buna karşılık da tabii inanılmaz bir geliştirme var. Her gün yeni bir teknoloji, yeni bir fırsatla, yeni bir adaptasyonla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla güvenlik tabii gene bununla birlikte paralel geliyor dersek biraz yanlış olur ama burada tabii çok fazla standart var. Kendi adımıza gene globalde yani kendi bulunduğum organizasyon içerisinde de SAP içerisinde de global standartlarda ISO standartları gibi ya da UNICEF'in tarif etmiş standartlar gibi ya da güvenlikle ilgili aslında bizim gibi yazılım iş uygulaması sağlayan şirketlerin zaten yapay zekanın verinin kendi içinde tutulması ile ilgili birçok güvenlik standartı var ve bu güvenlik standartları sürekli denetlenen aslında standartlar. Ama elbette bu tabii çok bir konu. Yani bugün Amerika'ya baktığınızda orada bile işte bir yapay zekayla hükümet arasında bir yakınlık varken biriyle yok gibi böyle çok aslında farklı konular var. Benzer şekilde kendi ülkemizde şu anda yapay zeka gelişmeye devam ediyor. Ya da bununla ilgili Avrupa Birliği içerisinde farklı yapay zeka gelişmeleri var. Bunları göreceğiz. Ve bunları çok hızlı göreceğiz. Belki 6 ayda, belki bir senede böyle hani seneler mertebesinde görmeyeceğiz. Bizim kendi dönüşüm projelerimizde hep biz deriz. Geleceğin akıllı işletmesini kuralım diye bizim bir mottomuz vardır. O gelecek işte kurumlara oturduğumuz zaman derlerdi. Bize bir 10 sene 20 sene daha yetecek. O 20 senedir SAP ile kurmuşuz, çalıştırıyoruz çok güzel. Bir 20 sene öyle bir dünya yok artık. Yani bu yani şu anda tahmin etmek, söylemek bile zor. Yani 3 sene sonrasını mı planlıyoruz? 5 sene sonra yenilecek miyiz? Bir sene sonra mı yenileceğiz? Peki şu an için bu soru sana gelse ilk başta şunlara dikkat edin. 3 başlık budur dediğin ne olurdu? Hani bu çözüm projeleri ya da yapay zeka projeleri için. Ya burada dikkat edilecek konulardan bir tanesi bence sponsorluk. Yani hem dijital dönüşüm hem yapay zeka. Ben onu aslında çok fazla konu var ama bence bu işin sahipliği çok önemli. Burada kurumun sahiplenmesi ve hatta kurumun sahibinin sahiplenmesi ya da CEO'nun sahiplenmesi, ben hatta toplantılarımda onu çok söylüyorum. Yani %50'nin üzerindeki oran aslında kurumun sahiplenmesi. Bu işe sponsor olması. Yani çünkü bu bir araç sonuçta, bunu oraya koyduğunuz zaman, çünkü çok öyle örnekler var. Kuruma yaptığınız proje sonrası ben aldım niye çalışmıyor gibi bir dünya değil. Çünkü bu aslında az önce söylediğim gibi iyileştirme var, süreçleri düzeltme var, insan var, organizasyon var, analitik var, veri var. Dolayısıyla bunu topyekün bir dönüşüm olarak değerlendirmek lazım. Hatta bu dönüşüm bazen bir ülkenin, bir hükümetin, bir devletin, özel sektörün ya da üniversitelerin hep birlikte yaptığı dönüşümler de mesela bir ülkeyi baştan aşağı dönüştürebiliyor. Dolayısıyla topyekün bir sahiplenme, ama kurumlarda özellikle yüksek seviyede bir CEO seviyesinde ya da C-level seviyesinde bir sahiplenme bence en önemli başarı kriterlerden bir tanesi. Sadeleşme kelimesi pek olmasa bile gene de güzel olduğu için ben tekrarım, standartlaşma çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü yeni teknolojiler çok hızlı geliyor ve yeni teknoloji ulaşma, yeni sistemlerinizi bunu güncelleyerek ancak ulaşabileceğiniz mümkünlükle oluşacak. Dolayısıyla siz mevcut sisteminizi güncelleyemediğiniz durumda, yeni teknolojilere adapte edemediğiniz durumda yeni teknolojilerden uzak kalacaksınız. Dolayısıyla standartlaşma aynı zamanda sizin adaptasyonunuzu hızlandıracak. Dolayısıyla geçmişte hep bunu söylerdik, anlatırdık. Ama adaptasyon
Yani çok daha ihtiyaç daha hız gerektiriyor. Çok daha hızlı olmak gerektiriyor. Çok konu var. Teknolojiler hızlandı. Bulut teknolojileri geldi. Artık onları konuşmuyoruz. Geçmişte hep bulut konuşurduk. Her şeye ulaşmak daha kolay. Küçük kurumlarla büyük kurumların ihtiyaçları aynı ama az kaynakla bir şeylere başlamak, daha hızlı yapmak eskisinden daha kolay. İmkanlar var. Bütçeler yok. Bütçe sıkıntılarımız var ama gene bunlar dediğim gibi teknolojik imkanlar bence önemli. Bir belki dördüncü, beşinci kriterler insan faktörünü mutlaka saymamız lazım. Çünkü yetişmiş elemanı elde tutmak, yetişmiş elemanı değer yaratmak, onu organizasyona katmak. Çünkü bu dijital dönüşümler aynı zamanda insanı değiştiriyor. İnsanı değiştirdiğiniz zaman onun yetkinliklerini arttırıyorsunuz. Onları koruyor olmanız lazım, organizasyon içinde tutuyor olmanız lazım. Yetiştirdiğiniz yetişkin kaynaklara, elemanlara ihtiyaç duyuyoruz. Gençlere ihtiyaç duyuyoruz. O anlamda da bakıldığında sadece hani şey değil, bu bir topyekun gene ülke meselesi. Aynı zamanda yetişmiş, teknolojiye adapte olan, kaynakların çok olduğu bir ekosisteme ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir bütünün bir parçası. Ama benim anladığım daha çok şöyle, biz genelde teknoloji projesi gibi düşünüp hep CIO'ların ya da CXO'ların konusuymuş gibiyken bu dijital dönüşüm anladığım kadarıyla CEO'ların konusu. Çünkü şirket bir yere doğru gidecekse ve devam edebilecekse aslında o dijital dönüşüm sayesinde olacak. Çünkü sadece IT'nin konusu değil. Bunu anladım en azından mesaj olarak. Özellikle dikkat edilmesi gereken tabii çok başlık var. Şimdi sen bu konuya çok hakim olduğun için bütün başlıkları sıraladın. Çok önemli. Peki Türkiye açısından biraz daha girersek, Türkiye'nin dijital dönüşümde başarıya ulaşması ve hani o sıçramayı yapması için sence ne yapması gerekiyor? Şöyle yani burada az önce söylediğim gibi bence burada önemli olan bir kere bir insan kaynağı çok önemli. Çok ciddi bir insan kaynağında az önce biraz bahsettim ama bir hareketlilik var diye tarif edebilirim. Belki onu daha iyi tarif edeyim. Hareketlilikten kastım da şu. Yapılan iş, teknoloji işi aslında çok global bir konu. Yerel bir konu değil. Yani dünyanın her yerinde bir teknoloji danışmanının ya da teknoloji uzmanının her yerde aynı imkanlarla, aynı teknolojiyle çalışma imkanı var. Bir kere insan kaynağını kaybetme riskimiz çok var ve kaybediyoruz. Yeni gençlerimizi yetiştirme var. İnanılmaz bir teknolojik dönüşüm var. Bu teknolojik dönüşüm eğitim sistemi artık daha lise çağlarından başlaması gereken bir şeyle karşı karşıyayız. Değişim, dönüşümle karşıyayız. Yeni genç yetiştirmemiz lazım, yeni teknoloji yetiştirmemiz lazım. Bunu yaparken sadece okullara değil, şirketlere de, kurumlara da, devlete de iş düşüyor. Yeni yetiştirdiğimiz kaynakları elde tutuyor olmamız lazım. İnsan kaynağı bence dijital dönüşüm ya da Türkiye'nin dönüşümü için çok önemli kriterlerden bir tanesi. Şeyleri sayabiliriz. Altyapı evet. Daha fazla altyapı ihtiyacımız var. Finansal destek evet, daha fazla finansal destek. Daha fazla KOBİ desteğine ihtiyacımız var. Çünkü kendi coğrafyamı çok iyi biliyorum. Dışarıya da bakıyorum. Türkiye aslında bölgede birçok ülkeden çok daha önde üreten, KOBİ'si olan, güçlü genç yapısı, nesli olan. Dolayısıyla hani iş yapma kapasitesi, potansiyeli ya da büyüme imkan açısından bakıldığında bunu coğrafi olarak da ya da teknoloji açısından da kıyasladığında yaptığımız projeler, örnekler kendi içimizde de SAP'den söyleyeyim, her sene mutlaka bir ya da iki müşterimiz dünyada başarı ödüllerini alıyorlar. Çünkü örnek projelerle, üretim projeleriyle, farklı teknolojilerle, perakende sitesinden tutun işte kamusuna kadar. Dolayısıyla kapasite olarak oldukça fazla ama işte eğitimi, finansmanı, desteği birazcık daha buraya odaklanma gereken bir yapı söz konusu. Ama kurumlara döndüğümüzde bence buradaki en kritik şey, bugün artık bir proje masasına oturduğumuz zaman konuştuğu kaynakların proje başından sonuna kadar orada olmasını, beklentisini konuşuyoruz. Yani şeyi konuşmuyoruz, fiyatı konuşmuyoruz ya da proje başarısıyla ilgili bir beklenti, hani bir risk yok çünkü çok tekrar edilmiş, yapılmış projeler. Biz de başarılı oluruz, biz de standartlaşırız. Bizim ekibimiz de bunu yapar ama bunu yaparken bu arkadaşlar burada durur mu? En büyük risk insan kaynağı. En çok konuştuğumuz konu şimdi projelerimizde bu. Yani bunun için bir taahhüt verebilir misiniz? Bununla ilgili bir sözleşme madde yazabilir misiniz? Gibi konular. Diğer konu da aslında geri döneyim. Yapay zeka. Yapay zeka ne kadar? Yani çok ilginç bir şekilde son bir senedir özellikle hangi seviyede işte CEO, CFO ya da hangi seviyede insanla görüşüyorsak, uzmanla görüşüyorsak biz yapay zeka ile ilgili ne yapabiliriz sizinle? Yani biz dijital dönüşüm yapabilir miyiz değil. Sizinle yapay zeka alanında ne yapabiliriz'i konuşuyoruz. Bunu yaparken de az önce söylediğim gibi kaynağı nasıl tutacağız elde? Bu projeyi nasıl başarıp? Çünkü projenin başarısının en büyük kriteri o. CIO'larla ilgili de bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten CIO'lar aslında bu anlamda en çok bu değişim dönüşümden tehdit altında değil mi? En çok çekinen, endişelenen, en çok zorlanan aslında ekip. Çünkü bir yerde bir iş birimleri var, bir yönetimin beklentileri var, teknolojideki çok hızlı değişim var. Eldeki bütçeyle, kaynaklarla bunları en iyi şekilde işte hamur yapıp bir malzeme ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bazen engel oluyorlar. Engel olmak zorunda kalıyorlar. Yani bu iş olmaz, biz buna hazır değiliz diyorlar. Bazen
Buna destek oluyorlar, risk alıyorlar. Aslında ciddi risk altındalar. Çünkü çok büyük projelere veya dönüşümlere imza atıyorlar ve sorumluluk onların üzerinde. Dolayısıyla bunu tabii anlayan kurumlarımız da var. Yani bunun topyekun sadece CIO değil, bütün şirketin bir dönüşüm hikayesi olduğunu. Genel çerçeve böyle aslında. Evet, hem şirketin topyekün çalışması lazım hem ülkenin topyekün çalışması lazım anladığım kadarıyla. Ama teknoloji yeterli olsa da insan kaynaklarının daha kritik olduğunu anlıyorum senden. Kesinlikle. Yani o insanı burada tutmak ve gerçekten onu yetiştirmek çok kritik. Umarım da ülke olarak da bunu yaparız ve çok daha dijital dönüşüm yolculuğunda iyi bir yere geliriz. Hani asıl ülke olarak da bunu sağlamamız çok çok kritik. Orada biraz ezberimiz olduğunu düşünüyorum. Yani hep bir bekleme, dışarıdan bekleme. Ben kendi adımıza, hani kendi gurur duyduğum için kendi şirketimizde de yaptığımız program, bir müşterimizle bir teknolojik değişim, yani yeni bir teknoloji uyarladığımız zaman bize demişti ki ben bununla ilgili kaynağı nereden bulacağım? Sonra oturduk, araştırdık. Globalde bir eğitim programı varmış bununla ilgili. Burada mesela bir gene sponsorla birlikte bir eğitim programı açıp yeni mezun 30 tane genç arkadaş yetiştirdik. Buna yeni mezunlar programı ismi verdik sonra. İngilizce karşılığı var ama bu programdan sonra bu o kadar çok tuttu ve talep gördü ki ve bu dediler ki bize bu yetiştirdiğiniz 30 kişi iş yerleştirirseniz bir sonraki programı globalden biz gene açacağız ve ücretsiz açacağız. Ve bu programı şu anda 18-19'uncusunu açmış durumdayız ve hep yeni mezun olmuş gençleri yeni bir teknolojiyle ilgili yetiştirip sonra kendi iş ortaklarımız, müşterilerimizde, ki böyle bir talep de var. Bize birazcık yetişmiş genç eleman bulabilir misiniz talebi var. Hepsini de yeni işe yerleştirip bir sonraki programı açmak için çabalıyoruz. Yani bu aslında bence her kişinin, her kurumun, bireyin aslında biraz çabalayacağı, yapabileceği kendi imkanlarıyla, en azından bizim global şirketin kaynaklarıyla. Bu arada bu programların hepsinde yerel Türk firmaları sponsor oldular. Yerlerini açtılar, bilgisayar verdiler, işte yemek verdiler. O gençleri işe aldılar. Bence en önemlisi çok önemli. büyük bir destek. Dolayısıyla bu böyle hep beklemekle değil de belki yapılabilecek de bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü büyük bir ülkeyiz. Büyük şirketlerimiz var. Evet. Yapılabilir diye düşünüyorum bunlar. Harika. Gerçekten çok bu kısmı çok önemli. Çünkü bizi dinleyen birçok genç arkadaşımız da var ve nereden başlayacağını, nasıl gideceğini bilemeyebiliyorlar. Teknoloji deyince çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Bence bu şekilde onlara Bizim yatırım SAP'nin yapan... genç mezunlar programını takip edebilirler. Harika. Linkinde sürekli paylaşıyoruz. Evet, onu da özellikle altına not olarak düşerim bu yayının altına ve hani bu böyle şirketleri takip etmeleri ve buralarda başlamaları da onlar için çok büyük bir avantaj. Hepimizin, ülkemizin böyle gençlere ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim geldiğin çok için. teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok Yani keyifli dijital sohbet. dönüşümü kısaca bize bir kitap gibi her detayıyla anlattın. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha sonra böyle yapay zekanın neleri değiştirdiğini bir daha tekrar konuşmamız Evet, birkaç ay sonra değişeceğine göre. birkaç ay sonra belki Evet, seninle tekrar çünkü yıllar konuşacağız. olmadan. Çok teşekkürler. Çok, Çok sağ olun teşekkürler hocam. Sağ tekrar olun. geldiğin için. Bugün SAP Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal'ı konuk ettik. Kendisiyle dijital dönüşümün nasıl katma değer yarattığından bahsettik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.